Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İsmim Necla Temi İlhan. 1971'inde Texas'ta doğdum. Hristiyan olarak yetiştirildim. Babamın kilisesinde. Babam Larry, Nebraska'dan. Annem Elaine, Arkansas'dan. Köken karışık. Babam Alman kökenli. Annem Kızılderili, İngiltere, bayağı karışık. Nasıl olsa da evlendiler. Ben dünyaya geldim ve o kilisede yetiştirilmeye başladım. Bu kilise değişik bir kiliseydi. Çünkü 1960 yıllarında bir beyefendi Tevrat, İncil okuyup bu kilise kuruldu. Bu kilise kitaba göre yaşamak karar verdiler ve o kitap içindeki şartlara uygun bir kilise olarak yürüttüler. Mesela cumartesi günü kiliseye giderdik, domuz yemezdik, Noel günü kutlamazdık. Neden? Çünkü eski ayetler içinde ağaç süslemeye karşı ayetleri var, putperestlik olduğunu ifade ediyor. Ayrıca İsa Aleyhisselam o tarih yani 25 Aralık'ta doğmadığını ayetlerden çok belli. Başka şeyler de vardı. Çünkü babamın kilise kültürümüz tamamı halinde kabul etmedi. Araştırıp karar verdiler. Bu bizim dinimize uygun mu değil mi? Mesela doğum günü kutlamazdık. Neden? Çünkü o pasta üstünde mum yakınca putperestlik oluyor. O ateş tapılıyor. Dilekleri üflemekten sonra verince. İşte öyle. Hamdolsun babamın kilise Rabbimizin ne gönderdiyse ona göre yaşamak gerek öğrettiler. Ayrıca Musa Aleyhisselam'ın aldığı 10 kanunları çok iyi öğrettiler. Mesela birinci olan Rabbinin önünde kimse ya da hiçbir şeye getirmemen gerek. Yani Allah'ın birliği ya Rabbimizin birliğini ilk adım attım. Ama maalesef peygamberler Allah Rabbimize karşı azınlık değil yani alçak bir ifade var, bir düşünce var. Yani zayıf bir Rabbimiz var uzak bir yerde mi ne? Yani bir eksiklik. Maalesef Tevrat ve İncil bunu ifade ediyor şu an bazı ayetlerde. Ayrıca peygamberler ilgili çok eksikleri vardı. Yapılmaz şeyler Allah'ın seçtiği kişi yapılmaz şeyler de anlatıyor bu kitaplar maalesef. Ve öyle olunca baştan yani düşünmeye başlayınca baştan soru işaretleri olmaya başladı. Ben en büyük kızı, üç kızıdan en büyük kızıyım. Yani abla. Ama maalesef bu kilisenin farklılığından dolayı ve ayrı sebeplerden dolayı annem babam ben 5 yaşındayken ayrıldılar. Yani abladan daha anne gibi oldum o küçük yaşta. 10 yaşındayken babam tekrar evlendi. Bir hanımefendiyle, aynı kiliseye giden bir hanımefendiyle. Onun 9 çocuk vardı. Bir andan en büyükten ortaya düştüm. Ve anlaşmaya çalıştık ama çok zor o yaştan sonra. O kalabalığı içinde. Aynı zamanda annem özlüyordum. Annem başka bir yere taşındı. Ve başka bir kiliseye gitmeye başladım. Öyle olunca annem ziyaret edince onun kilisenin düşüncelerle karşılaştım. Ve o kiliseden de güzel şeyleri görmeye başladım. Mesela
insanlara iyilik yapmaya, her zaman Rabbini hatırlamaya. Bu önemli şeyler anlatıyorlardı. Ama ikisi de bir eksik. İkisi de bir şey, yani tam değil hissi veriyordu. Gençken annemin evine taşındım ve annemin kiliseye gitmeye başladım. O kilisede Noel günü kutluyorlardı. Doğum günü de kutlamakta sakıncası yok. Pazar günü kilise giderlerdi. Domuz yemesine de sakıncası yok. Bunlar beni çok rahatsız ediyordu. Çünkü hala küçüklüğümden öğrendiğim şeyler, yani kitaba göre, Tevrat, İncil yazdığı şeylere göre yaşamaya karar verince ve öyle alışınca değişmek çok zordu. Bir de yani delil göstermeden değişmek de istemedim. Neyse, öyle devam etti. İyi yanlardan görmeye çalıştım. Ama gittikçe de soru işaretleri de arttı. Bir içindeki karanlıkta, boşlukta artmaya başladı. 16 yaşındayken bir list yazdım, sorularım. Ve kiliseye arayıp rahibiyle randevu aldım. O randevudayken yani gittim, sordum sorularımı. Randevudayken rahibi cevapları verdi ama kendin kafadan mı? İlahiyatta öğrendiği şeyler mi? Emin değilim. Çünkü en azından bunu biliyorum. Kitap açıp bana şunu diyor, bunu diyor, bu neden şöyle değişti filan, şöyle de oldu, anlatamadım. Yani neden domuz yiyorsunuz? Sordum. Yani böyle havada cevaplar. Nasıl olsa o toplantıdan tatmin olmadım. Ve öyle olunca kiliseden uzaklaştım. Aynı zamanda dua etmeye başladım. Ya Rabbi, bana hikmet ver, yolu göster. Öyle de hayat devam etti. Ama kötü rüyalar görmeye başladım. Zaten görmeye başladım ondan evvel. O yüzden arayış içindeydim. Ayrıca tabii ki cevaplar bulmayınca bir eksik, bir ihtiyaç olduğunu hissediyordum. Okulumuzda baştan sona kadar Amerika'da her gittiğim okulda aynı şeyler diyordu. Sen dünya değişmelisin. Değişmelisin. Nasıl değişeceğim ki? Yani bir meslek seçersem, belki doktor olursam birisinin hayatı kurtarırım. Belki bir şekilde dünya değişmiş olabilir. Ama bilmiyorum, yani yetmez sanki. Avukat olursam adalet yerine getiririm belki. Ama biliyoruz ki hukuk sistemlerde çok eksikler var. Kanunlar yerleşince her zaman adaletli olmuyor. Sordum, nasıl değişeceğim dünyaya? Kilise aynı zamanda her zaman Rabbini hatırla söylüyor. Ve onu nasıl yapacağım? Neyse, hem okulda cevaplamak istedim bu soruları, hem de kilisede olabilir belki düşünceyle arayış içindeydim. Bir gün biyoloji dersimden çıktım. İngilizce dersime gidiyordum herhalde. Hall'dan geçiyordum da sanki yani nefesim kesti mi ne? Yani
bir fikir geldi, bir an geldi ki şu andan itibaren her yaptığım şey geleceğimde etkilenecek. Geleceğim etkilenecek. O yüzden kararlarım iyi vermem lazım. Çok derin düşünmeye başladım. Doğru kararlar veriyor muyum? Arayış devam etti. Boşluk devam etti. Karanlık devam etti.